Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yorumlarda birçok arkadaşımız Chelsea'li Fernando Torres'i nasıl alırızla alakalı sorular sormuştu. Bunu bir deneyelim istiyorum arkadaşlar. Bakalım, şu an ben kendi hesabıma girdim. Yeni bir hesap oluşturacağım. Hem de bu işlemi nasıl yapıyorum onu da göstermek istiyorum. Mağazaya baktığımızda bizde iki tane futbolcu var. Guardiola paket 25 liraya satılıyor. David Villa ve diğer renkli kartların yer aldığı bu pakette 75 liraya satılmakta. Fakat Japonlara bir de Chelsea'li Torres satıyorlar arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Fakat hemen bir hesap açıp ülkeyi Japonya yaptığımızda ne yazık ki gözükmüyor. Belki de birçok arkadaşımızın Japonya yedek hesabı da olabilir. Belki de ana hesabı da olabilir ama Chelsea'li Fernando Torres'i hemen o şekilde alamıyoruz. Ben yedek hesap açacağım zaman oyunu silip tekrardan indirmiyorum arkadaşlar. Uygulamalar diyorum. Buradan uygulamaları yönet. eFootball oyununa gideceğim. eFootball oyununun verilerini sileceğim. Bende bir de çift uygulama var. Poco marka telefon kullanıyorum. Bu Xiaomi'lerde, Redmi'lerde, Poco'larda çift uygulama özelliği var. Bir ara arızalanmıştı. Çalışmıyordu. Ama şu an çalışıyor arkadaşlar. Yani istediğimiz her şeyin ikincisini oluşturabiliyoruz. Kopyalayabiliyoruz. Bir telefondan iki farklı hesabı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hatta bu telefonlarda bir de ikinci alan var. Yani telefonu ikiye bölüp başka bir telefonmuş gibi başka bir bölüme geçiyoruz. Orada da bir daha oyunu indirebiliriz arkadaşlar. Yani hiçbir uygulama kullanmadan telefon ayarlarından bir telefondan 3 hesaba giriş yapabiliyoruz. Ben şimdi eFootball'u seçeyim, diğerini silmeyeceğim. Verileri temizle. Tüm verileri temizle dediğimde oyunu silmiyor. Fakat bu her telefonda çalışmayabilir. Bende işe yarıyor. Samsung'larda da belki oluyordur arkadaşlar. Bende bir Samsung modeli var. Onda işe yarıyor ama tüm Samsung'larda oluyor mudur acaba? Orada da depolamadaydı galiba. Tüm verileri temizle diyoruz. Oyunu silmiyor. Oyunun içindeki hesabı siliyor. Fakat Konami ID yapmadıysanız hesabınız silinir. Kesinlikle Konami ID ya da Google Play hesabın bağlanmış olması lazım. Aksi halde bunu yaptığınız an hesap gider arkadaşlar. Ben şimdi oyuna girdiğim zaman hesabı sildi. Kendi hesabıma girmek istediğimde veri aktarımı yaparak sağ alttan 3 çizgi veri aktarımı Konami ID diyerekten oyuna girmem lazım. Şu an yeni bir hesap açmış gibi davranıyor. Fakat hatta şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Doğrudan ülkeyi Japonya seçip girdiğimde Fernando Torres'i göstermiyor. Buradan bir Japonya'yı bulalım. Giriş bonusu, hoş geldiniz giriş bonusu. Bunlar klasik herkese verilenler. Lewandowski hediyesi, Leroy Sané hediyesi, Bayern Münih'ten, Palmeiras'tan ücretsiz açma hakları. Konami ID yaparken de ülkeyi Japonya seçmemiz lazım. Ekstra destek veri bağla diyelim. Buradan da bir Konami ID bağla diyelim. Bizi Konami'nin resmi web sitesine yönlendirsin. Buradan kırmızıya tıklıyoruz. İlerlemek dedik. Mavi yeni bir Konami ID kaydı olacak. İşte burada ülkeyi seçerken kesinlikle Japonya seçilmesi lazım. Endonezya'nın altında. Belki de haritadaki konumlarına göre, kıtalarına göre falan da olabilir arkadaşlar. Japonca seçtik. Şimdi bana bir mail adresi lazım. Ben mail çok fazla açtığım için şu an açmakta zorlanıyorum. Beni her yerden engellediler gibi bir şey oldu arkadaşlar. Çok fazla mail adresi açtığım için hiçbir cihazdan açamıyorum artık. O yüzden geçici bir mail adresi açacağım. Öncelikle buraya bir yıl girelim. Mesela 2002 diyelim. Yaş 18 ve üzerinde olması lazım. Sayfayı yenileyebilir ama burada tıkladığımız zaman herhangi bir gün yazabiliriz. 5 Ocak 2002. Şimdi ben geçici bir e-posta adresi oluşturayım. Ben mail diyorum. Geçici bir e-mail adresi açacağım. Yani bir yere üye olmak istediğinizde arkadaşlar sizden mail adresi istiyorsa ve kendi mailinizi belki vermek istemiyorsunuzdur. Çünkü bu sefer de zıppırt reklam da gelebiliyor. Sürekli mailler atabiliyorlar. Geçici mail adresi bu yerlerden alıp kullanabiliriz. Ücretsiz. Mesela şimdi bize şu mail adresini verdi ama kısa süre. Daha sonrasında bu mail adresini kullanamayız. Olur da Konami ID yaparsam ben 2 gün sonra 3 gün sonra hesaba girersem giremem arkadaşlar. Bu mail adresi sadece anlık o an işimizi görüp bir daha da kullanmamak için ancak kullanabiliriz. Şimdi ben bu maili kopyaladım. Mail gelirse bu aşağıya gelecek. Normalde eğer ben böyle hesabı kullansaydım hayatta böyle bir şey yapmazdım. Gmail'den, Outlook'tan, Yandex'ten bir mail adresi açardım. Şimdi buraya bir yapıştıralım. Torres 2024 diyelim. Bir kontrol edeyim arkadaşlar. Torres 2024. Hadi bunlara da tıklayalım. Zaten mail de gelse boşa gidecek oralara. O mail adresi 5-10 dakika sonra yok olup gidecek. Doğrulama kodu gelmiş. Hemen kontrol edelim. Evet geldi. Tıkladık. Açılsın bakalım. 652 219 652 219 652 219 buraya girdik. Kırmızıya tıkladık. Artık Konami ID'miz tamamlandı. Şartları kabul ediyorum. Buna da tıkladım. Kabul et diyorum.
Şimdi de Konami'nin resmi web sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar ama açıldığında Türkçe sayfa açılıyor. Türkçe değil, Japonca sayfayı açmamız lazım. Şu en aşağıdaki miydi acaba? Yok, değil. Bu Çincemiş. Şuradaki harfi değiştirelim biz. Gelsin. Buraya bir Ja diyelim. Japonca. Evet, şimdi Japonca sayfa açıldı. En üstte eFootball'lu bir yazı var ya arkadaşlar. Ona tıklayacağız. Şu an diğerleri aynı. Türkçe'ye çeviri olduğu için iyi oldu. En azından resimleri çeviremese de yazıları çeviriyor. En üsttekine biz bir tıklayalım. Şu an diyor ki yasak diyor. Biz Türkiye'den giriş yapmak istediğimiz için bize bu sayfayı açmıyor arkadaşlar. Şimdi ben VPN ile konumumu değiştireceğim. Japonya yapacağım. O şekilde gireceğiz. Benim genelde kullandığım VPN JP'de yazılan bir Japon VPN uygulaması var arkadaşlar. Çoğunlukla bunu kullanıyorum. Bir tane bir seçelim rastgele. Agree diyor. Reklam izletecek. Connect diyelim. Accept. Connect yazdı. Bağlantı kuruldu. Şimdi tekrardan bu sayfayı açacağız arkadaşlar. Ben bir geri diyeyim. Şimdi bir daha tıklayayım. Şimdi Japonya'dan giriyormuşum gibi algılayacak. Sayfayı açacak. Artık Türkiye'den değil, sanki Japonya'dan girilmiş gibi oldu. Ama burada bize Türkçe'ye çevirmesi lazım. Kullanmaya başlayın. Mağazayı kullanıyorsanız buraya tıklayın. Nasıl kullanacağını öğrenmek için buraya tıklayın. Bağlayın diyor. İşbirliği adımları için buraya tıklayın. Kullanmaya başlayın. Türkçe'ye bazı yerleri çevirdi arkadaşlar. Öncelikle şimdi biz bu yukarıdakileri bir tıklamaya başlayacağız. Kullanmaya başlayın diyor. Kırmızı olana bir tıklayalım. ID ile giriş yapmamı istiyor. O mail adresi neydi? Hemen onu bulalım arkadaşlar. Geçici mail adresi açmıştık ya. Bu sayfayı aman kapatmayalım. Şimdi bize mail adresini tekrardan yazacaktır. Geldi mail adresi. Aynı mail adresi. Şimdilik onu kullanabiliyoruz. Yoksa bir değişirse bir daha o maile giremeyiz. Şifreyi de girdim. 4 tane de bu şekilden var. 2 adımla doğrulama istemese istedi hemen. Şimdi tekrardan oraya geri gidelim. 2 adımla doğrulama mesajı gelecek. Buradan bir geri diyelim. Bakalım şu an en üstteki mi acaba? Bir tıklasak arkadaşlar. Reklamlarda Japonca arkadaşlar. 921 642. 921 642. Girdik. Sonrakine geç dedi. Girişi yaptı arkadaşlar. Şu an eFootball puanımız 0. Fernando Torres 50 eFootball parası ve Fernando Torres onu orada gösterdi. Şöyle inelim, başka bir şeyler. Şimdi ona tıklayabileceğiz mi bir kontrol edelim. Mesela tıkladığımız zaman açılıyor şu an. Ama çok yavaş. Konami Games kişisel bilgilerini kullanma politikası, bir sonrakine diyelim. Tıklamamızı istemiş. Bir sonrakine. Şimdi açılan sayfa 0 eFootball paramız, 0 ücretsizimiz var. Şimdi bakıldığı zaman burada başlangıç seti satılıyor. Japonca para birimi burada gösterilmekte. Fernando Torres bir kez satın alınabilmekte. Satın alma geçmişi. Bunların kendi mağazası var arkadaşlar. Japonlar kendi mağazasından daha ucuza eFootball parası satıyorlar. Bir de şimdi Fernando Torres satıyorlar. Bir tıklayalım. Şimdi eFootball param hiç yok. Acaba eFootball parasıyla keşke verselerdi. Ürün detayları için buraya tıklayın. Vergi dahil 100 yen de herhalde kredi kartıyla alınabilmekte. Peki bu kaç para ediyor? Yani bu Japon parası bizim paramızda kaç etmekte, ona bakalım. Japon yeni kuru 2024 1 yen ne kadar? Bakalım 1 yen ne kadar? O zaman 100 yen 100 ile çarpacağız. Şimdi 100 Japon yeni arkadaşlar bizim paramızda 24 lira. Yani 25 liralık paket diyebiliriz. Orada 25 liraya satılıyor ya. Hep de reklamlar Japonca şimdi. Yani 25 liraya aslında satıyorlar arkadaşlar. Bizde Guardiola 25 liraya satılıyor ya. Aynı öyle. Şimdi buradan kredi kartı falan dersek, mesela Japonca Android için şuna bir tıklayalım. Android için diyelim. Ödeme yöntemini seçmeye devam edin dedi. Tıkladık. Kredi kartı bilgilerinde 20 yaşın üzerinde, 20 yaşın altında. Hadi diyelim ki 20 yaşın üzerinde. Ayarlamak diyor. Türkçe çevirilerde bazı kelimeler doğru olmayabilir. Yaşı onayla dedi. Kredi kartıyla ödeme. Başka bir ödeme şekli yok ne yazık ki. Kredi kartı seçilenlerde bunlar, son kullanma, güvenlik kodu, kart numarası istiyor. Yani 25 lira ediyor 100 yen, fakat bizim kartımız Türk lirası. Alırken sıkıntı verir mi arkadaşlar? Bir de öyle bir durum var. Yani yen hesabı açıp
100 yen alıp öyle mi alışveriş yapacağız? Öyle de gözüküyor. Futbol puanı sitesine giriş yaptım. Burada bir 25 futbol parası satıyorlar diye onu bir alalım. Ön puan dedi 100 puan diyeceğiz. Şu 4. satırdaki olması lazım. Puan kullan. Herhangi bir puanımız yok ama bunu 0 futbol parasına veriyorlar. 0 futbol puanına veriyorlar. Buradaki 25 futbol parasını alalım. iOS Android'e tıklıyorum. Şimdi Japonlar her hafta böyle 25 futbol parası alabiliyor. Şimdi şeyi merak ettim arkadaşlar. Az önceki o store'a bir daha girelim. Sayfayı ben bir yenileyim. Attı mı bize? Atmadı. Mesela orada paralı 0, ücretsiz 0 diyor. O otomatik yenilenmedi. Sol üstte de futbol kimliğim yazıyor arkadaşlar. Yani Japonlar buradan alıyor. Ve daha uygun alıyorlar mı? Aslında aynı para gibi. Bizde de 25 lira. Burada da 25 lira. Keşke bedava herkese verselerdi. Ya da herkese futbol mağazasına ekleselerdi. Yani alınabilir. Fakat alırken yen Japon para birimi istediği için belki Japon para birimine göre hesap oluşturmak gerekebilir. Ya da kredi kartı otomatik bunu algılayıp kesiyor da olabilir. Ne yazık ki bedava verilmiyor. Fernando Torres 25 liraya verilmekte. Ve Store üzerinden veriliyor arkadaşlar. Görebilmek için de Japon VPN ile bunu yapmak lazım. Şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlar. VPN hala açık. Japonya'dan giriyormuşum gibi. Ama mağazada Torres'i göstermiyor Konami. Tamamen kendi siteleri üzerinden satıyorlar. Bir giriş yapalım. Yavaş giriyor VPN ile girdiğim için. Oyunumuz açıldı. 25 futbol parası da hesabımıza yattı. Az önce oradan tıklayıp almıştık. Mağaza futbol parası dediğimde buraya ekleyebilirlerdi. Ama Konami buraya eklemedi. Aslında herkese de ekleyebilirlerdi ya da Guardiola'yı değiştirip Fernando Torres de olabilirdi. Kendilerine ekstra Fernando Torres'i 25 liraya satmalı bir şey yapmışlar arkadaşlar. Yani Fernando Torres için bu kadar işlem yapılmayabilir. Hesaba girerken Japonya seçilecek, Konami ID yaparken Japonya seçilecek. Bir de internet sitesini açabilmek için konumu Japonya yapmak lazım. Alırken de yenle satıyorlar. Türk lirası karşılığı evet ucuz 25 lira ama hiç yabancı para birimiyle bir alışveriş yapmamıştım. Dolarla bile yapmadık arkadaşlar. Hep Türk lirasıyla kredi kartıyla alışveriş yapmıştık. Orada da sıkıntı belki yaşanabilir ama çözümü vardır muhakkak. Bu kadar işlem galiba yapılmaz gibi görünüyor arkadaşlar. Ama Chelsea'li Fernando Torres daha önce oyuna gelmemişti. Liverpool'lu geldi, Atletico Madrid'li geldi. Böyle Chelsea'li ilk defa bir Fernando Torres'i keşke herkese hediye etmeseler bile en azından şuraya ekleselerdi ya da ya 25 liranın lafı mı olur? Herkese de hediye etselerdi. Öyle bir şey yaptılar ki sadece kendilerine satıyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yorumlarda birçok arkadaşımız Fernando Torres nasıl alındığıyla alakalı sorular sormuştu. Bayağı bir meşakkatli, yorucu bir işlem diyebiliriz. Her şeyi Japonya seçmek lazım. VPN'ine kadar ve parasına kadar arkadaşlar. Durum budur. Sizler de bu konuyla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.